Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır tam kıvamında asla erime olmayan çok lezzetli acur turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak turşuluk malzemelerimizi saymakla başlıyorum. Tarifimde 750 gram acur, 3 adet havuç, 50 gram acı kıl biber, 1 baş sarımsak, 1 litrelik kavanoz için 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, her kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi. Bütün sebzeleri güzelce yıkadım ve kuruladım. Acurun uç kısmını ve kök kısmını alıyorum. Bir parmak aralık bırakarak acurları doğruyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Acurların hepsini doğradıktan sonra genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Tarifimde 3 adet havuç kullandım. Havuçları değişik bir kesme aparatıyla kesiyorum. İsterseniz sizler bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Havuçları da acurlarda kesmiş olduğumuz gibi bir parmak aralık bırakarak kesiyorum. Kesmiş olduğum havuçları acurların içerisine koyuyorum. Tarifimde 1 baş sarımsak kullandım. Sarımsakların kabuklarını soydum. Büyük olanlarını 2-3'e bölüyorum. Onları da diğer sebzelerle birleştiriyorum. ...50 gram acı kıl biberin kök kısmını ve uç kısmını temizliyorum. 2 parmak aralıklarla doğruyorum. Ben biberleri acı olarak kullandım. Sizler isterseniz tatlı biber de kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum bütün sebzeleri karıştırıyorum. Ben turşuları 1 litrelik kavanozların içerisine koyuyorum. Güzelce yıkamış ve kurulamış olduğum 1 litrelik kavanozu alıyorum. Ağız kısmına huniyi yerleştiriyorum. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey kavanozların çok temiz yıkanmış olması ve sebzelerinizin kesinlikle çürük olmaması. Turşuya koymuş olduğunuz sebzelerinizde herhangi bir çürüme varsa turşularınızda erime olur. Kavanozun içerisine koymuş olduğum malzemeleri iyice sıkıştırıyorum. Bu sebzeleri kavanozun ince kısmına kadar yerleştirdim. Diğer şişeyi de aynı şekilde dolduruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu turşuda kaynar su kullanacağız. O yüzden bu aşamaları yaparken ocağımıza suyumuzu koyduk, iyice kaynatıyoruz. İki kavanozu da ince kısmına kadar doldurdum.
Her kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz. Bütün yaptığım turşularda bunu hatırlatıyorum. Yine söylemek istiyorum. Sofra tuzu ya da ince tuz kesinlikle kullanmıyoruz. Yoksa turşularınızda erime olur. Her kavanoz için 1 çay kaşığı toz şekeri koyuyorum. 1 çay kaşığı limon tuzu. İsterseniz sizler bu aşamada birer dilim limon da kullanabilirsiniz. Her 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Ocağımızda iyice kaynatmış olduğumuz suyu kavanozların ince kısmına kadar dolduruyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kaynar suyu da koyduktan sonra daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Daha sonra kavanozları şöyle bir sallıyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Kavanozları temizce bir bezin arasına koyuyorum. 1 gün boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Bir günün sonunda kavanozların üzerini açıyorum. 4 gün boyunca kavanozlarımızı serin bir yerde saklayacağız. 1 gün bezin içerisinde tutmuştuk, 4 günde dışarıda bekleteceğiz ve 5 günün sonunda turşularımız olmuş olacak. Turşularımızı yapalı 5 gün oldu. Sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyu çok berrak ve çok güzel. Bıçak yardımıyla kavanozun kapağının havasını alıyorum. Turşularımız oldu. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla yapıp deneyebileceğiniz harika turşular oldu. Kütür kütür, üstelik hiçbir bozulma ve erime olmadı. Bu leziz turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.